Hititlerde ritüelin yapılacağı mekan büyünün amacına göre dikkatle seçilirdi. Bazen bir tapınak, bazen büyüye ihtiyaç duyan kişinin kendi evi, bazen de hiç işlenmemiş, hayvan ayağı bile basmamış, el değmemiş topraklar tercih edilirdi. Bir ritüel metninden geçen şu ifade bu anlayışı çok iyi açıklar. Nerede bir tarla mevcut değilse, nereye bir pulluk uzanmamışsa. Yani ritüelin etkili olması için saf, kirlenmemiş alanlara ihtiyaç vardı. Ayrıca ritüeller tanrıların mekanıyla da ilişkilendirilirdi. Mesela kader tanrıçası ya da ana tanrıçanın yeri kabul edilen ırmak kenarları ya da işlenmemiş boş araziler özellikle tercih edilirdi. Böyle bir ritüelde büyücü önce görünmez hale gelen bir giysi parçasını ırmağa fırlatır. Ardından ekilmemiş arazide arınır ve evine geri dönerdi. Bu hem kötülüğün suya aktarılması hem de kişinin temizlenmesi anlamına gelirdi. Bir diğer önemli mekan ise ritüel çukurlarıydı. Bu çukurlar yeraltı tanrılarına geçit olarak görülüyordu. Kurban edilen hayvanlar bu çukurlara bırakılır. Böylece kötülük yer altına hapsedilir. İnsanlar inanıyordu ki bu sayede kötülük yeryüzünden uzaklaşacak ve tanrılarla dünya arasındaki denge yeniden sağlanacaktı. Bugün Anadolu'nun birçok noktasında, köylerde nazar ya da büyüye karşı eşyalar dereye atılır. Kurban kanı toprağa akmak zorundadır. Adaklar da mezarlara ya da kutsal kabul edilen yerlere bırakılır. İnsanın doğaya karşı olan acizliği ve bu olağanüstü güce karşı koymak istemesi insanı yine doğaüstü güçlere yönlendirmiş. Doğaüstü güçlere de büyü ve tılsım adını vermiş. Yöntemler geliştirmiş ve toplumdan topluma giderek güçlendirmiş. Ve bu güç günümüze kadar aktarılarak gelmiş. Eski Türk kültüründe Kam ismi verilen büyücülerin ritüellerini uyguladığı zamanla Hitit büyü ritüellerinin kullanıldığı zaman seçimi aynıdır. Her iki durumda da ritüeller karanlık gecelerde veya şafak vakti yapılmaktadır. Buradaki temel inanç ise ruhların geceleyin ya da şafak vakti harekete geçtiği inancıdır. Anadolu halk kültüründe kullanılan büyü malzemelerinin bir bölümü vekil görevi görürken diğer bölümünü büyü yapılan kişi üzerinde taşımaktadır. Uğurluk adı verilen büyü malzemesinin kötü enerjiyi uzaklaştırmaktan çok taşıyana mutluluk vermesi amaçlanmıştır. Yeşil kahve çekirdeğine dualar ve olumlu sözler söylenerek küçük bir kumaş parçasına sarılması ve kişinin bunu üzerinden çıkarmaması uğurluk uygulamasıdır. Anadolu halk inancında taşınabilir büyüler arasında ak ve kara büyü olarak yazılmış muskalar da yer almaktadır. İstanbul Yedikule mezarlığında birçok mezarda birbirine dönük vaziyette rastlanmış veya sırt sırta vermiş şekilde saplarından bağlanmış tahta kaşıklar vekil görevi gören büyü çeşididir. Kaşıkların biri kadın, diğeri erkek olmak üzere iki kişiye vekil tayin edilmiştir. Kaşık büyüsü olarak geçen bu uygulamada kaşıkların içleri birbirine dönük ise toprak altında kaldıkları sürece iki insanın birbirinden kopmayacağına sırt sırta vermiş şekilde bağlanmışlarsa büyü yapılan kişilerin bir araya gelemeyeceklerine ve bir daha mutlu olamayacaklarına inanılmaktadır. Anadolu halk kültüründe görülen bu büyü uygulaması Hitit büyü ritüellerinde sıklıkla rastlanan vekil tayin ettirme ve özdeşleştirme yöntemiyle aynı özelliği taşımaktadır. Anadolu halk inancında aile birliğini sağlamaya yönelik yapılan büyü uygulamalarının aslında masum olmadığı görülmektedir. Kocayı eve geri döndürme, eve bağlama, karşı tarafı kendine aşık etme niyetiyle yapılmış büyüler insanların hislerini bastırmak veya değiştirmek amacı taşıdığından ak büyü olarak nitelendirilmesi güçtür. Bu açıdan bakıldığında bazı ak büyülerin kara büyüden bir farklı olmadığı söylenebilir. Rize'de uygulanan sabun büyüsü bir kara büyü örneğidir. Düşman olarak görülen kişinin saçı sabuna bağlanır. Sabunun üzerine kötü dilek içeren dualar yazılır ve sabun dereye atılır. Sabun deride eridikçe kişinin de günden güne eriyeceğine, yok olduğunda da kişinin öleceğine inanılmaktadır. Bu uygulama Hitit kara büyü uygulamasına benzemektedir. Kişiyi sabunla özdeşleştirmek ve eriyişini insanın çökmesine benzetmek, Hitit büyü ritüellerinde kullanılan benzetme ve vekil tayin etme yöntemiyle aynıdır. Kars'ın Selim ilçesinin Benli Ahmet köyünde yazın ekinler için beklenen yağmur gelmeyince
Köy halkının uyguladığı Godi bebek ritüeli toplumsal özellik taşır. Süpürgeye kadın kıyafeti giydiren köy halkı Godi bebeği evlerinin önünden geçirerek gezdirir. Önünden geçilen evlerin sahipleri Godi bizden ne ister sorusunu sorar. Su ister yanıtını alır ve Godi'nin üzerine su serper. Bu uygulama Hititlerin yağmur yağdırma törenlerindeki uygulamalara benzemektedir. Hitit yağmur yağdırma törenlerinde bir kuklanın veya hayvanın üzerine kaynaktan alınan suyun döküldüğü ya da onları doğal su kaynaklarından birine ya da içinde su bulunan bir tekneye batırdıkları bilinmektedir. Tüm bu uygulamalar göz önüne alındığında Hitit toplumunun bireysel ve toplumsal refah için kullandığı ak ve uygulamaktan sakınmadığı kara büyü uygulamaları eski Türk ve Anadolu halk kültürü uygulamalarıyla benzerlikler taşımaktadır. İnsanlar hemen her dönemde büyüye başvurmuş. Kültürel çeşitlenmeler yoluyla da bu inanışlar gelişmiş, değişmiş ve çeşitlenmiştir. Burada değişmeyen en önemli unsur, insanların isteklerini yerine getirmek için yapamayacakları şeyin olmamasıdır.